Evet arkadaşlar, kabinimize elektrik vermek için bakın bu soketi kullanacağım arkadaşlar, konnektörü. Yani kabloyu doğrudan içine sokup içeriden de dağıtabilirim ama bunun hem sigortası var, hem açma kapama düğmesi var, hem daha değerli toplu olur. Gerektiği zaman kablosunu çıkartabiliyorum. O yüzden böyle bir güç soketi kullanacağım. Bunu şimdi yan tarafına monte edeceğim ve bilgisayarda kullandığımız kablo kullanıyor arkadaşlar bu soket. Kabloyu takarak kabinimize elektrik vereceğiz. Evet, kabinimizin motor üstü bloğunu tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane suntayı köşe bentlerle birleştirdim ve kabinimizin üstüne geçirdim. Kabin oturması için de bakın şu alt tarafta boydan boya birer tane çıta attım karşılıklı olarak. Dolayısıyla kabin bu üst motor bloğu o çıtaların üstünde oturuyor. Gayet sağlam oldu. Pek bir boşlukta kalmadı etrafta. Çok az bir boşluk kaldı. Şu kısımda bakın az bir boşluk var. Orayı da şimdi birazdan şeyle kapatacağım. Köpükle kapatacağım. Yani burada hiçbir boşluk kalmaması lazım. Tabii üstü açık şu anda. Üstüne de bir tane kapak hazırlamıştık hatırlarsanız. Şimdi o kapağı da üstüne geçireceğim. Bakın o kapağa da destek olması için bu köşe bentleri koydum. O kapak da bu köşe bentlerin üstüne oturacak. İlk önce menteşeli yapacaktım ama sonra düşündüm hiç menteşeyle falan uğraşmaya gerek yok. Çünkü zaten bunu kapağın üstüne, motorun üstüne koyduktan sonra bir daha ancak motorda bir arıza olana kadar kolay kolay açılmaz. O yüzden şimdi o L'lerin üstüne kapağı bırakacağım. Ama önce içini bir temizlemem gerekiyor. Evet. Son dokunuşları da yaptık arkadaşlar. Kabinimizin motor bloğunda. Şu gördüğünüz gibi şu toprağı kabin metal olduğu için arkadaşlar herhangi bir kaçak durumunda sürprizle karşılaşmak istemeyiz. O yüzden şu toprağı kabinimize monte ettik. Böylece Allah muhafaza çarpılma sıkıntı olmaz, endişemiz olmayacak inşallah.
Evet arkadaşlar, kabinimizi aydınlatacak olan led panel bu. 30-60 bir led panel arkadaşlar. 36 watt sanırım. İlk önce aslında şunu almıştım. Şu gördüğünüz küçük olanı almıştım. Ama yani şey oldu, yeterli aydınlığı sağlamadı. İçerisi biraz hafif böyle şey oldu, yani çok parlak, pırıl pırıl parlak olmadı. Dolayısıyla ben de daha büyük bir led kullanmaya karar verdim. Ve bu 30-60 olanı aldım. Şimdi bakın şeylerini taktım oraya. Tabana işte aparatını. Şimdi bu led'i oraya bağlayacağım. Ve işte yukarıdan şu bakın aydınlatmamız, kontrol panellerimizi de taktım. Bunlardan kontrol edilecek. Hadi bağlayalım. Evet arkadaşlar, kabinimizin elektrik ve motor bağlantılarını yaptık. Şimdi bakın şu aydınlatma oldu. Şöyle yapalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi buna UVC lambasını bağlayacağım. Bu da motor arkadaşlar. Hatırlarsanız motor için şöyle bir hız kontrol elemanı almıştım ama daha sonra çok güzel gösterişli bir AC dimmer takım gördüm. Bununla beraber uyumlu. Ve 600 watt bu da. O yüzden AC dimmer kullanmaya karar verdim. Bu da hem daha şık oldu. Evet, şimdi bakalım açalım. Bakalım. Bakın şu anda henüz kabinin önünde bir naylon var. Filtre çalışma esnasında tozlanmasın, toz üstü yüzeyi toz tutmasın diye gerili. Kapak geline kadar duracak orada. Bakın motor açtığım zaman naylon dışarı doğru şişiyor. Şu anda motorun ayaklarını tam bağlamadım, o yüzden biraz motor fazla ses yapıyor. Ama onları da halledeceğim. Evet, motor kapandı. Bakın şu an naylon boşaldı. Açalım. Çok güzel bir hava basıcı var arkadaşlar. İdeal. Yani motor gücünü iyi seçmişiz. Ama tabi motor gücünü seçerken açıkçası aklıma o esnada dimmer kullanmak gelmemişti. Dolayısıyla tam uygun bir motor gücü seçtim. Halbuki dimmer kullandıktan sonra daha yüksek bir motor gücü de seçebilirdim. Ama tabii ne işe yarayacak fazla güç. Yani şu anda ideal çalışıyor. Evet arkadaşlar, UVC lambamız da geldi. Bu arkadaşlar Osram'ın Puritex serisi 55 wattlık bir UVC lambası neymiş? HNS-L55W'muş kodu. Bunun yaklaşık 17 watt radyasyon değeri var arkadaşlar ki oldukça yüksek, yani piyasadaki en yüksek radyasyon değerlerinden bir tanesi UVC radyasyonu. Gördüğünüz gibi oldukça büyük de bir şey. 2G11 duyu var. Şu da onun duyu arkadaşlar. Bu da onun balastı, elektronik balastı. Şimdi bunların bağlantısını yapacağız kabinimize ve UVC lambamızı da kavuşacağız.
Evet. Filtremizi de ön filtremizi de taktık. Kabinimiz çalışmaya hazır. Evet arkadaşlar, kabinimiz tamamlandı gibi. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir kabin oldu. Şimdi içeride filtrenin başarısını test ediyorum. Yani bir terslik var mı diye. Gördüğünüz gibi bakın içeride bir tane medya var. Medyanın ağzı filtreye bakacak şekilde duruyor. Şunları da yine aynı şekilde o şekilde yaptım. Şimdi bu yarım saat kadar o şekilde kalacak. Ondan sonra içinde bir kontaminasyon gelişip gelişmediğini kontrol edeceğiz. Normalde filtreden herhangi bir şey geçmiyor olması lazım. Fakat arkadaşlar, hatırlarsanız başlangıcından beri işte filtrenin önüne delikli saç gelecek diye defalarca söyledim ama maalesef delikli sacı temin etmekte geç kaldım. Bu esnada da bir kaza oldu ve filtremizi deldik maalesef arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi birkaç küçük, pek küçük de sayılmaz aslında. Maalesef filtremize zarar verdik. Tabi oraları silikonla kapladık ve oralar kör oldu ama ne yapalım arkadaşlar, sağlık olsun. Korktuğumuz başımıza geldi. Sakınan göze çöp batarmış. Evet yani şimdi bu son kontrolleri yapalım. Ondan sonra kapağımızı takacağız. Kapak gelince siparişini verdim. Ve şeyimiz hazır olacak. Laminar airflow'umuz hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nihayetinde yaklaşık 1,5 aylık bir çalışmadan sonra laminar airflow'umuzu tamamladık. Gayet güzel oldu, gayet fonksiyonel bir ürün oldu. Tabii yapım esnasında izlediniz, bazı şanssızlıklar yaşadık, kalemize bazı goller girdi. Ama sonuç olarak tamamladık ve başarılı bir ürün elde ettik. Şimdi gördüğünüz gibi ön tarafına da en son olarak bir kapak taktık. Şimdi aydınlatmamız var içeride, gayet güzel. Şu UVC lambamız arkadaşlar. Şimdi gündüz olduğu için tabii çok fazla belli olmuyor. Ben tam buraya şimdi bir montaj yaparım. Akşamleyin çekilmiş görüntüsünden biraz buraya monte ederim. Siz de nasıl bir ışık verdiğini görürsünüz. UVC lambamız tabii şu an önüne fazla durmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz radyasyon yayıyor. Şu da fanımızı kontrol ediyor arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Şimdini de yaptım arkadaşlar. Filtremizin testini de yaptım. Biliyorsunuz filtremize zarar vermiştik. Delmiştik ve sonra orasını kapatmıştık silikondan. Filtremizin testini de yaptım. Bakın şunlar. Onları da gerçi izlediniz. Onların ama sonucunu söyleyeyim. Bakın yaklaşık 10 yıl oldu bunları tamamlayalı da bu kültürleri aşıladı. Ve hiçbir tanesinde bir kontaminasyon yok arkadaşlar. Hepsi pırıl pırıl duruyor. Demek ki içeride gayet steril bir ortam oluşuyor. Şimdi bundan sonraki çalışmalarımız inşallah eski emektarda değil,
Derinlemeler airflow'umuzda yapacağız. Hem daha geniş bir alan sağlıyor bize, hem daha rahat bir çalışma ortamı sağlayacak. Çalışmalarımıza daha olumlu katkı sağlayacak inşallah. Şimdi tabii gelelim bunu kaça mal ettik? Şimdi arkadaşlar bunun yaklaşık toplam maliyeti 600-600 dolar civarında oldu. Ama yani 600 dolarlık bir maliyet, eğer bunu satın almaya kalksaydık oluşacak olan maliyetin yanında çekirdek parası diyebiliriz arkadaşlar. Son derece ucuz bir maliyet oldu. Ama fonksiyon olarak diğerlerinden hiçbir eksiği yok. Yani gayet birebir başarılı, aynı sonucu veren bir laminer airflow oldu. Belki onlar kadar fiyakalı değil ama ben elimizden geldiği kadar fiyakalı yapmaya çalıştık açıkçası. Evet, yani belki bunu piyasaya çıkarsam belki talepleri çıkar. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kanalımızda bitki kültürü üzerine hem çalışmalar yapıyoruz, hem gerekli alet, edevat, ekipmanlarımızı elimizden geldiği kadar kendimiz tedarik etmeye çalışıyoruz veya öğretmeye çalışıyoruz. Eğer bu çalışmalarımız hoşunuza gidiyorsa, ilgi duyuyorsanız, kanalımıza eğer hala olmadıysanız abone olun. Videolarımızı beğeniyorsanız beğendi işaretini tıklayın. Beğenmiyorsanız beğenmedi deyin, beğenmedi işaretini tıklayın. Çünkü kimseye zorla beğeni demiyoruz. Ama olumlu veya olumsuz tüm görüşleriniz bizim için önemli. Bizim bu kanaldan YouTube üzerinden bir ticari gelir beklentimiz yok. Ama videolarımızı paylaşmamız, daha çok insana ulaşmak isteriz elbette. Böylece bu bilgiyi daha fazla insanla paylaşmış oluruz. Çünkü biliyorsunuz YouTube işte efendim beğen sayısına göre, efendim seyredilme sayısına göre, abone sayısına göre videoları ne yapıyor? Daha fazla promote ediyor. Böylece kanalımıza erişebilen insan sayısı daha fazla olur. O yüzden desteklerinizi bize esirgemeyin. Evet, sonuç olarak bu çalışmamızı da böylece bitirmiş olduk. Bundan sonra bunun için yapacağımız çalışmalarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.